Adı Şahmeran, yılanların kraliçesi, şifanın efendisi ve belki de ölümsüzlüğün sahibi olarak anlatılır. Bu bölümde yeryüzünün 7 kat altına doğru iniyoruz. Burası Tarsus. Kimi anlatılara göre Şahmeran'ın son nefesini verdiği yer. Rivayetlere göre bu şehrin altında 7 kat derinlikte akıllı, barışçıl ve insandan çok daha merhametli bir halk yaşamaktaydı. Maranlar yani yılanlar. Onların lideri ve kraliçesi de Şahmeran'dı. Yani Şahı Maran. Ona bakanın gözlerinin artık eskisi gibi olamadığı söylenirdi. Önce Şahmeran'ı etimolojik olarak anlamaya çalışalım. Şahmeran ismi Farsçadan gelir. Şah yani kral, hükümdar. Maran ise yılanlar demektir. Şahı Maran ifadesi aslında yılanların şahı anlamına gelir. Zaman içinde bu ifade birleşmiş ve halk ağzında yumuşayarak Şahmeran şeklini almıştır. Ama önemli bir nokta var. Şah kelimesi normalde eril bir unvandır. Yani kralı ifade eder. Fakat Anadolu anlatılarında bu unvan dişil bir varlığa verilmiştir. Burada dil bile dönüşür. Erkek egemen bir gücün adı dişil bir bilgelik figürüne aktarılır. Bu sıradan bir durum değildir. Bunun anlamı şudur: asıl hükümdar sensin, gücün kaynağı sensin, bizi iyileştiren ve bizden gizlenen bilgi sensin. Peki insanlar onu nasıl tasavvur etmiş? Yani görsel anlatımı nasıldır? Belden yukarısı son derece güzel bir kadın. Saçları uzun ve açıktır. Çoğunlukla başında bir taç ya da süs bulunur. Gözleri hem yumuşak hem de ürperticidir. Yani şefkat ile tehdit arasında bir ifade taşır. Belden aşağısı ise tek bir yılan bedenidir. Bazen tek kuyruk, bazen çok kollu ya da çok kuyruklu tasvir edilir. Çoğu betimde etrafında birçok küçük yılan yer alır. Bunlar Şahmeran'ın çocukları ya da halkı olarak düşünülür. Bazı bölgelerde Şahmeran omuzları açık, çekici ve büyüleyici bir kadın olarak resmedilir. Bazı yerlerde ise daha anaç bir figürdür. Kucağında yılanlar taşır. Aslında iki farklı anlatımda aynı şeyi söyler. Hem tehlike, hem merhamet, hem şifa, hem çekim gücü. Bu sadece bir masal karakteri değildir. Aynı zamanda duvarlara asılan bir nazarlık, bir tılsım olarak da yaşar. Peki yaşayan mit olarak halk arasında Şahmeran nedir? Evlerin girişine Şahmeran figürü asmak, bu eve hastalık girmesin, kadınlara kötülük değmesin, nazar yaklaşmasın demektir. Mardin ve Midyat'ta bakır tabaklarda, duvar süslerinde en sık görülen motiflerden biri hala Şahmeran'dır. Bu günümüzde de yaşayan bir gelenektir. Yani özetle Şahmeran bir yaratık değil, şifanın, dişil bilginin ve merhametin sembolüdür. Bu efsanenin kökeni tam olarak bilinmez. Ancak güçlü izler vardır. Şahmeran anlatıları özellikle Mersin, Midyat, Adana ve Tarsus hattında yoğunlaşmıştır. Bu bölge tarih boyunca Asur, Pers, Roma ve Osmanlı gibi birçok kültürün kesişim noktasıdır. Bu yüzden tek bir bizim masalımız iddiası oluşmamış, farklı kültürler tarafından sahiplenilmiştir. Şimdi yılana gelelim. Yılan hem zehir hem şifa anlamı taşır. Bu çok eski bir semboldür. Mezopotamya'dan beri bilinir ve antik tıpla ilişkilidir. Bir çubuğa sarılı yılan motifi tıpta da kullanılmıştır. Şahmeran'daki yılan da hem zehri hem panzehri temsil eder. Yeraltı yani yasak bilgi. Efsaneye göre Şahmeran yılanlarıyla birlikte yerin 7 kat altında yaşar. Ancak bunlar bildiğimiz yılanlar gibi değildir. Onların dünyasında yalan yoktur, iftira yoktur, suç yoktur. Son derece saf bir yaşam sürerler. Bu toplum şiddet üzerine kurulmuş değildir. Tam tersine barışçıldır. Yani yılanlar vahşi değil. Somut bir mekan iddiası da vardır. Tarsus'taki Şahmeran hamamı. Rivayete göre Şahmeran bu hamama getirilir.
taşın üzerine yatırılır ve bedeni 3 parçaya ayrılır. Etleri bir kazanda kaynatılır ve bir amaç için kullanılır. Bunu anlatırken detaylara ayrıca geleceğiz. Şimdi ise hikayenin tamamına bakalım. En bilinen anlatıya göre Cemşap adında bir genç vardır. Fakirdir ve geçimini odun kesip satarak sağlar. Bir gün arkadaşlarıyla ormanda gezerken bal dolu bir oyuk bulurlar. Ancak giriş çok dardır. Sadece ince birinin girebileceği kadar. Arkadaşları Cemşap'a "Sen gir, balı topla, biz yukarı çekelim" derler. Cemşap iyi niyetlidir ve kabul eder. İçeri girer, balları toplar ve yukarı verir. Ancak onu çekecekleri sırada arkadaşları kendi aralarında konuşur. Bir kişi eksik, onu aşağıda bırakalım ve Cemşap'ı orada terk ederler. Bu, insanın ihanetle ilk karşılaşması olarak anlatılır. Karanlık, korku ve yalnızlık burada başlar. Cemşap bir süre sonra duvarda bir çatlak fark eder. Bıçağıyla genişletir ve sürünebileceği bir geçit açar. İçeri doğru ilerler. Yeşil bir ışık görür ve o ışığı takip eder. Sonunda çok farklı bir yere ulaşır. Hava ılıktır, ortam temizdir. Yeşil bir ışık her yeri kaplamıştır. Adeta zümrüt bir orman gibidir. Bir göletin yanında binlerce yılan görür. Başta korkar ama yılanlar ona zarar vermez. Sadece merakla bakarlar. O sırada amber kokusu yayılır ve gölgenin içinden bir varlık yükselir. Belden yukarısı çok güzel bir kadın. Belden aşağısı yılan olan bir figür belirir. Bu Şahmeran'dır. Cemşap şaşkınlık içindedir ama kadın bakışlarıyla korkmamasını söyler. Böylece Şahmeran onu yanına alır. Günler, aylar, yıllar geçer. Ona şifalı otları, ilaçları, bitkileri ve hastalıkların tedavisini öğretir. Aynı zamanda yaralarını iyileştirir ve güven duygusunu yeniden kazandırır. Bu süreç bazı anlatılarda aşk, bazı anlatılarda ise anne evlat bağı olarak yorumlanır. Zamanla Cemşap ailesini özler ve ayrılmak ister. Şahmeran buna üzülse de izin verir ancak tek bir şart koşar. "Benim yerimi kimseye söyleme." Cemşap söz verir ve ayrılır. Ancak dış dünyaya döndüğünde sır onun içinde büyür. İçine sığmayan bir yük taşır. Bu sıradan hayatına dönmesini engeller. Bu sırada sarayda padişah hastalanır. Hekimler çare bulamaz. Vezir eski arkadaşlarından biridir ve bir müneccim çağırır. Müneccim bakır bir kaseye su koyar ve içine bakıldığında yılanlar görülür. Sonra bunun bir zehir değil, bir şifa işareti olduğunu söyler ve der ki, yerin 7 kat altında Şahmeran vardır. Padişahı onun kanı kurtarabilir. Ancak onu sadece Cemşap'ın bildiği anlaşılır. Çünkü yer altında yaşamış tek kişi odur ve sırtında yılan derisine benzer izler vardır. Vezir bunu fark eder ve Cemşap'ı zorla konuşturmaya karar verir. Sonunda Cemşap acı içinde sırrı açıklar. Orduyla birlikte yola çıkarlar ve yer altına inen kapıyı bulurlar. Açılır ve aşağı inerler. Şahmeran'ın bulunduğu yere geldiklerinde herkes büyülenir. Çünkü burası olağanüstü güzelliktedir. Sonunda Şahmeran ortaya çıkar. Cemşap'ı görünce onun geleceğini bildiğini söyler. Cemşap pişmanlıkla konuşur. Ancak zincirler yaklaşır ve Şahmeran hiçbir direniş göstermeden kendini teslim eder. Yeryüzüne çıkarılır ve hamama götürülür. Plan onu parçalamak ve suyunu kullanmaktır. Ancak asıl amaç vezir için ölümsüzlüktür. Bunu Şahmeran da bilir. Cemşap'a kapları değiştirmesini söyler. 3 farklı su elde edilir. Pembe, kırmızı ve yeşil. Müneccim bunun ölüm, delilik ve ölümsüzlük getireceğini söyler. Sonunda padişah iyileşir, vezir ölür, Cemşap ise değişir. Cemşap yarı insan, yarı yılan bir varlığa dönüşür. Gözüne bakan insanların yalanları ortaya çıkar. Bu yüzden yalnız kalır ve dağlara çekilir. Fakat şifa bilgisiyle insanlara yardım etmeye devam eder. Bu yüzden adı zamanla Lokman Hekim olarak anılır. Hikayenin sonunda 4 sonuç vardır. Dünya,
insan, ruh ve vezir. Her biri farklı bir bedel öder. Bugün hala Mardin, Midyat ve Tarsus hattında insanlar kapılarına Şahmeran motifleri asar. Bu hem korunma hem de bir hatırlamadır. Derler ki biz bir iyilik yapan varlığı kaybettik. Bazılarına göre lanet hala sürer. 100 yılda bir yer altından bir buhar yükselir. Bazılarına göre bu bir lanet değil, bir dönüş vaadidir. Şahmeran geri döneceğim der ve bilginin yeniden yeryüzüyle buluşacağını söyler. Gerçek sandığımız dünya düşündüğümüzden daha karanlık olabilir ve bazı efsaneler yalnızca efsane değildir.